Babamın terzi dükkanı. Solmuş bir fotoğrafa bakıyorum. 13 Ekim 1958 tarihli. Fotoğrafta genç bir adam dikiş makinesinin başında. O fotoğraftaki benim babam ve o tarihte ben henüz doğmamışım. Babam 1965 yılında terzi dükkanını bırakıp Almanya'ya çalışmaya gittiğinde ben 6 yaşındaydım. Dükkan eski İnebolu evlerinden birinin zemin katındaydı. Altıkulaç Caddesi'nde bir kapı numaralı ev. Yerler tahtaydı. Dükkanın ortasında bir odun sobası durur. Kış günlerinde üşüyenler dışarıdan girince ellerini sobanın üzerinde ovuşturarak ısıtırlardı. 4-5 yaşlarımda olduğum zamanları çok iyi anımsıyorum. Dükkana getirildiğim zamanlarda bir tahta sandalyede oturur, kendimi bir hayal alemindeymiş gibi hisseder ve dükkanda olanları izlerdim. Erkek terzisi olduğu için raflarda genellikle siyah, kahverengi, koyu lacivert renklerde top top kumaşlar dizili olurdu. Kumaş topları pek bir özenle dizili oldukları için raftan alıp işleri bitince eğri bir şekilde geri koyduklarında düzeni bozdular diye içimden kızardım. Müşteriler gelir kumaş seçerlerdi. Babam da mezurayla ölçülerini alırdı. Bir deftere bu ölçüleri yazardı. Ölçüm yaparken mezurayı boş boş tuttuğu için yanlış ölçtüğünü sanırdım. Elbise yanlış dikilecek diye endişelenirdim. O zamanlar bilmediğim bir şey vardı. Usta işini bilirdi. Çok büyük bir masa dükkanın ortasında dururdu. Kumaşları bunun üzerinde keserlerdi. Daha sonraki yıllarda dükkan kapanıp bu masa eve getirildiğinde o kadar büyük olmadığını görüp hayal kırıklığına uğramıştım. Demek çocuk gözlerim çok büyük görmüş onu. Kumaşların üzerine ince, sert sabunlarla çizgiler çizilirdi. Bu sabunlar bildiğimiz sabunlara benzemezdi. İncecik ve çok sert olurlardı. Sabunları fırınlayıp yaptıklarını duymuştum o zamanlar. Bu çizgileri izleyerek kumaşlar kesilir ve her kesilen kumaş katlanarak üst üste konulurdu. Babamın kumaşları büyük bir cesaretle ve hızla kesmesini hayranlıkla seyrederdim. Kömürlü ütünün içine özenle odun kömürleri dizilirdi. O kömürler evde mangalda kullandıklarımızdan farklıydı. Evde kırıklı, tozlu kömürler olurdu ama ütünün içine konulanlar ince, düzgün kömürlerdi. Her gittiğimde onlardan birini alıp siyah bir tebeşir gibi dışarıda duvarlara bir şeyler çizmeyi isterdim. Çekingen bir çocuktum, düşündüklerimi yapamazdım. Ütüdeki kömürlerin üzerine küçük bir boru ile baca yapılıp kömürler yakılırdı. Kömürler iyice kızarınca ütü ahşap sapından tutularak ütü masasında pantolonların, ceketlerin üzerine bastırılırdı. Kumaş zarar görmesin diye ütüyle kumaş arasına ince, beyaz ama sararmış ütü bezleri konulurdu. Bir yanda dikiş makinesi tıkır tıkır çalışır, diğer yanda ellerde dikiş iğneleri. Evde halamın kullandığı bir dikiş makinesi vardı ama dükkandaki sanki onun büyük abisi gibi dururdu. Pek büyük görünürdü gözüme. Makinenin üzerinde makaralar, masuralar döner, değişik renkteki iplikler tellerin arasından geçerek makineye gelir. Makaralardan iplikler başka yerlere sarılır, makinenin içine takılırdı. Orada olmanın en değerli anı, iplikleri biten tahta makaraların boşa çıkmasıydı. İşte onlar benimdi. Hiç çekinmeden bu oyuncaklarımı alıp sıkı sıkı elimde tutardım. O gün bitmiş olan makara sayısı, o günün ganimetinin ne kadar çok olduğunun göstergesiydi.
Elbise provaları yapılırdı. Üzerleri teyellenmiş beyaz ipliklerle kaplı ceketleri giyerler, aynanın karşısında kendilerine bakarlardı. Babam da omuzlarını, kol ve etek boylarını dikkatle inceler, sağa sola çekiştirerek bir şeyler yapardı. Dudaklarında tuttuğu iğneleri ağzından alıp ceketin bir yerlerine takardı. Havanın kararmasını heyecanla beklerdim. Akşam olsun ki ışıklar açılsın diye. Her köşesinde şaşkınlıkla izlediğim bir şeyler olan dükkanda bir de elektrik vardı. Köydeki evimizde gaz lambasıyla aydınlandığımız için o olağanüstü ışığı görmek çok önemliydi. Gece yarılarına kadar çalıştığı için babam akşamlara eve çok geç gelirdi. Bayram arifelerinde ise sabahlara kadar çalışıp hiç gelmezdi. Şimdi son dakikaya kalan işler için sabahladığımda babamın bayram geceleri sabahladığı zamanlar geliyor aklıma. Dükkanın hemen yanındaki yüksek duvarın ardında görünmeyen bir bahçe vardı. Duvarın üzerinden ne ağacı olduğunu bilmediğim bir ağaç görünürdü. Babam dükkanı kapatıp Almanya'ya gittikten bir yıl sonra büyük babam o duvarın arkasındaki bahçeli evi satın aldı ve babamın eski terzi dükkanıyla komşu olduk. Böylece o görünen ağaç da bizim oldu ve onun bir armut ağacı olduğunu öğrendim. Şimdi babam İnebolu'daki evinde bir odayı terzi dükkanının küçük bir modeli haline getirdi. Orada dikişlerini dikiyor. Ben de ne zaman orada dikiş dikerken görsem fotoğraflarını çekiyorum. Usta bir terzinin eli iğne bile tutamayan oğlu olarak tek yapabildiğim o. Babamın terzilik öyküsü küçük yaşta başlar. İlkokulda öğrenciyken pantolonu diken bir terziye pantolonuna saat cebi dikmedi diye çok içerlemiş ve o terzi öfkesinin sonucu terzi olmaya karar verdiğini anlatır. Sonra çıraklık, kalfalık derken usta olmuş, iyi bir usta olmuş. Eli iğne tutamayan oğlunun eli biraz kalem tutar olmuş ve bir yazı yazıp o terzi dükkanını anlatmış. Ankara, 18 Kasım 2006. Babamın terzi dükkanı yazısına 3 tane dipnot yazmışım. Birinci dipnotum, Sacit Tiryaki, 1939, İnebolu, Ibrazköy'ü doğumlu, terzilik yaptı, Almanya'da çalıştı, şimdi emekli, İnebolu'da yaşıyor. İkinci dipnotum, alt katında dükkanın olduğu ev daha sonra defalarca el değiştirdi, şimdi restore ediliyor. Terzi dükkanının yerinde şimdi bir yorgancı dükkanı bulunuyor. Üçüncü dipnotum, babamdan sonra Nuri abi terzilik yaptığı zamanlar daha büyüktüm. Ortaokula başlarken ilk takım elbisemi çizgili kahverengi kumaştan Nuri abi dikmişti. Biz de sık sık dükkana gider, teyelleri sökerdik. O yaşlarımın hoş bir eğlencesiydi terzi dükkanının önünde tahta sandalyeye oturup teyel sökmek. Sonra o da Almanya'ya gitti ve genç yaşta bir iş kazasına kurban oldu, dönemedi. Telgrafla gelen haberine ne kadar çok üzülmüştüm. 2006 yılında yazdığım babamın terzi dükkanı yazısını aslına sadık kalarak seslendirdim. Tabii o zamandan bu yana birçok değişiklik oldu. 2025 yılındaki son durumu da anlatmak istiyorum. O iş yeri daha sonra birçok iş için kullanıldı. En son orada bir tesisatçı dükkanı bulunuyor. O armut ağacının olduğu bahçede 70 başlarında yeni bir ev yapıldı ve şimdi
O evde oturuyoruz İnebolu'da. Babamı ise kaybettik. 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Sevgi ve saygıyla anıyorum. Herkese merhaba. Bugünkü özel sohbetimize hoş geldiniz. Elimizde Milliyet Blog'tan Aydın Tiryaki'nin kaleminden çıkan, okurken sizi alıp başka bir zamana götürecek bir yazı var. Evet. Babamın terzi dükkanı başlığı. Çok sıcak, çok kişisel. Hı hı. Yazar, çocukluk anılarının penceresinden babasının İnebolu'daki o mütevazı terzi dükkanına bakıyor aslında. Ne güzel. Bu sadece bir dükkanın hikayesi değil tabii. Yani kaybolmuş bir zanaat var işin içinde, bir baba-oğul ilişkisi, zamanın izleri. Bunların peşine düşüyoruz. Kesinlikle. Yazıda şeyle başlıyor, 13 Ekim 1958 tarihli solmuş bir fotoğrafla. Babası dikiş makinesinin başında. Düşünün, yazar o tarihte daha doğmamış bile. Vay be. İşte o fotoğrafla birlikte şimdi sizinle o dükkanın kapısını şöyle bir aralayalım diyorum. Anıların içine girelim. Hazır mısınız? Merhabalar tekrar. Ya bu tür kişisel anlatılar gerçekten de birer hazine gibi oluyor, değil mi? Kesinlikle. Yani ilk bakışta sadece bir ailenin anıları gibi duruyor ama aslında satır aralarında bir dönemin sosyal dokusunu, ekonomik koşullarını, hatta insan ilişkilerini falan okuyabiliyorsunuz. Evet, evet. Bir çocuğun o filtresiz gözlemleri, genelde en keskin detayları onlar yakalar zaten. Aynen öyle. Burada sadece bir terzi dükkanının işte fiziksel mekanını değil, bir zanaatkarın o sessiz dünyasını, o dönemin yaşam ritmini, kuşaklar arası aktarılan o görünmez bağı hissedeceğiz bence. Hı hı. Yazıdaki usta işini nasıl yapacağını bilirdi gibi ifadeler mesela. Çok basit gibi duruyor ama aslında zanaatın derinliği, deneyimin değeri hakkında bize çok şey fısıldıyor. Canlı bir tarih dersi gibi adeta. Kesinlikle. Yazar bizi hemen 1965 yazına götürüyor 6 yaşına. Babası o sırada Almanya'ya gitmiş ama gitmeden önceki günler o dükkan günleri hafızasında çok canlı. Tabii. İnebolu'da Altıkulaç Caddesi'nde 1 numaralı eski bir evin zemin katı. Şöyle bir gözünüzde canlandırın o mekanı. Hı hı. Tahta yerler, tam ortada odayı ısıtan, kışın içeri girenlerin ilk koştuğu yer olan bir odun sobası. Ya bu soba detayı bile kendi başına bir atmosfer yaratıyor, değil mi? Kesinlikle yaratıyor. Yani o soba sadece bir ısınma aracı değil, o aynı zamanda bir sosyalleşme noktası gibi. Dükkanın kalbi adeta. Evet, O dönemin yapıları, ısıtma sistemleri hakkında da bir ipucu veriyor bize. İşte merkezi ısıtmanın falan olmadığı, mekanların böyle lokal çözümlerle ısıtıldığı zamanlar. doğru. Yazarın anlattığı o fiziksel detaylar bizi direkt o dönemin yaşam standardına götürüyor aslında. Ve tabii raflar, top top kumaşlar dizili. Babanın işi erkek terziliği olunca renkler de genellikle koyu tabii. Siyah, kahverengi, lacivert. Klasik renkler. Uzuk gözüyle o düzenin bozulmasına içerlemesi. Bu ne kadar samimi bir anı. O kumaşlara dokunmak istiyor ama bir yandan da o düzene bir saygı var. Hı hı. Dokunmaya çekiniyor. Aynen. Orada bir köşedeki tahta sandalyede oturup etrafı izlediğini, adeta kendi hayal dünyasına daldığını anlatıyor. Bilmiyorum sizin de çocukken böyle izlediğiniz size özel gelen mekanlar var mıydı? Ya bu çok güzel bir soru. Eminim dinleyenlerimizin de aklına hemen bir yerler gelmiştir şimdi. İşte o çocuk gözlemi, o saf merak çok kıymetli. Evet, Şimdi ustanın yani babanın çalışma ritmine bakalım mı biraz? olur bakalım. Müşteriler geliyor, kumaşlar seçiliyor, baba elinde mezura, ölçü alıyor ve küçük bir deftere not düşüyor. İşte yazarın babasının mezurayı sanki böyle boş boş tuttuğunu düşünüp acaba yanlış mı ölçecek diye endişelenmesi. Çok tatlı bir endişe. Evet, çok tipik bir çocuk yanılgısı aslında. Bu ustalığın dışarıdan bakan biri için, hele de bir çocuk için hemen kavranamayan boyutunu çok iyi anlatıyor bence. Evet, o endişe çok tanıdık geliyor. Sanki her şeyi kontrol etme isteği var çocukta ama sonra gelen o farkındalık, usta işini nasıl yapacağını bilirdi. Bu cümlede hem bir teslimiyet hem de babasına duyduğu o derin güven, hayranlık var gibi sanki. Tam olarak öyle. Yani bu ifade aslında zanaatkarlığın özündeki örtük bilgi dediğimiz hani o sözsüz bilgi kavramını çok güzel yansıtıyor. Hı hı.
Yani deneyimle kazanılan, kelimelere dökülmesi zor olan, adeta bedene işleyen o sezgisel ustalığı, mezurayı nasıl tutacağı, kumaşa nasıl dokunacağı, bunlar hep yılların birikimiyle oluşan, dışarıdan bakınca belki anlamsız görünen ama sonucu mükemmelleştiren ince detaylar. Doğru. Bu sadece terzilikte değil, pek çok zanaatta var olan bir durum aslında. Bir de o büyük kesim masası var. Çocuk gözüyle bakınca devasa gelen o masa. Ah evet. Yıllar sonra babası Almanya'dan dönüp o masayı eve getirince yaşadığı hayal kırıklığı. Meğer o kadar da büyük değilmiş diyor. Çocukluk algımız dünyayı nasıl büyütüyor, mekanları nasıl farklı algılıyoruz ne güzel gösteriyor. Kesinlikle. O masanın küçülmesi aslında kendisinin büyüdüğünün de bir işareti belki de. Bu hafızanın ve algının ne kadar göreceli olduğunun harika bir örneği bence. Mekanlar aynı kalsa bile biz değiştikçe onlara yüklediğimiz anlamlar, boyutlar da değişebiliyor. Evet, Zanaatın diğer inceliklerine de değiniyor yazar. Kumaşa çizgi çizmek için kullanılan o özel, fırınlanmış, ince sabunlar, bildiğimiz tebeşir değil yani. İşin inceliğini gösteren özel bir malzeme. evet. Onu hatırlıyorum ben de. Terzilerde olurdu. Babanın kumaşları keserkenki ustalığı, o cesaret, o hız, bunlar hep kendine güvenin, işine hakimiyetin göstergeleri. Kumaşa o makası korkusuzca daldırmak, milimetrik hesapları anında yapabilmek, işte ustalığın imzası bu anlarda atılıyor. O görsel detayların yanında yazar bizi dükkanın duysal atmosferine de çekiyor değil mi? Özellikle kokular ve sesler. Hafızamızda ne kadar yer ediyor bunlar? Çok doğru. Kömürlü ütü mesela. O başlı başına bir dünya. İçine özenle yerleştirilen, evdeki mangal kömürlerinden farklı, incecik, düzgün kesilmiş odun kömürleri. Özel kömürler. Evet, yazarın o kömürlerden birini aşırma, dışarıda duvara tebeşir gibi resim yapma isteği ama yapamaması. O iç çekişme, o çocuksu arzu ve çekingenlik. Ne kadar dokunaklı anlatmış. O kömürlü ütü sadece nostaljik bir eşya değil aslında. Aynı zamanda bir sabır ve özen timsali. Hazırlanma süreci bile bir ritüel gibi. Kömürlerin özel bir boruyla harlanması, köz haline gelince maşayla alınıp ütünün içine yerleştirilmesi, Hı hı. kızgın ütünün ahşap sapından dikkatlice tutulup ütü masasına getirilmesi, kumaş yanmasın diye araya konan o sararmış emektar ütü bezleri. Evet ya. Bunlar bugünün fişe tak çalıştır kolaylığına alışkın bizlere o dönemin emeğini, her işe verilen değeri hatırlatıyor. Belki de o meşakkat yapılan işi daha kıymetli kılıyordu, ne dersiniz? Çok haklısınız. Emek arttıkça kıymet de artıyor sanki. Ve tabii ki o dükkanın fon müziği, dikiş makinesinin sesi. Tıkır tıkır. O ses. Yazar evdeki halasının daha küçük olan makinesiyle kıyaslıyor, babasının makinesi daha büyük, daha heybetli, sanki onun abisi gibi. Bir makina. Evet, üzerinde dönen renkli iplik makaraları, ipliğin geçtiği yollar, iğnenin kumaşa batıp çıkarken çıkardığı o ritmik ses, o ses üretimin, yaratımın sesi adeta. Ve o sesin yanında yazar için başka bir heyecan kaynağı daha var. İpliği biten boş tahta makaralar. Evet, oyuncaklar. Aynen. Bunlar onun için oyuncak, günün ganimeti. O gün kaç tane boş makara biriktirdiyse babasının ne kadar çok çalıştığını, kendisinin de ne kadar karlı çıktığını düşünüyor. Çok güzel bir bakış açısı. Bu küçük detay bir çocuğun en basit şeylerden bile nasıl bir anlam ve oyun dünyası kurabildiğini gösteriyor. O boş makaralar babasının emeğinin somut bir hatırası gibi birikiyor çocuğun cebinde. Bildiğin ganimet yani ganimet. Provalarda ayrı bir dünya sanki. Müşterilerin üzerleri beyaz, teyellerle dolu henüz bitmemiş ceketleri giyip aynanın karşısına geçmesi. Evet, o teyelli halleri. Babasının ciddi bir ifadeyle müşterinin etrafında dönmesi. Omuzları, kolları çekiştirerek düzeltmeler yapması. Ve en ikonik kare belki de, dudaklarının arasında sıra sıra dizdiği toplu iğneleri ustalıkla tek tek alıp cekete iliştirmesi. O görüntü gözünüzün önüne geldi mi? Geldi. Çok bilindik bir terzi hareketi. Ustalığın bedenle nasıl bütünleştiğinin bir resmi adeta. Evet, o iğneleri ağızda tutma hareketi eski zanaatkarlarda sıkça rastlanan, pratiklikten doğan bir alışkanlıktı. Aynı zamanda ustanın kendine has bir imzası gibiydi. Tehlikeli görünüyor ama onlar için işin bir parçasıydı işte. Hı hı.
Bir de yazarın akşam olmasını ve elektriklerin yanmasını beklemesi var. Bu da ilginç. Evet, o detay önemli. Köydeki evlerinde gaz lambasıyla aydınlandıkları için dükkandaki ampulün ışığı ona acayip geliyor. Olağanüstü diyor. Vay canına. Bu küçük ayrıntı bile 60'lı yılların Türkiye'sinde köy ile kasaba arasındaki yaşam farkını, elektrifikasyonun henüz ne kadar sınırlı olduğunu bize fısıldıyor. Sizin için de elektrik böyle büyülü bir anlam taşımış mıydı hiç? Benim çocukluğumda elektrik vardı ama kesintiler çok olurdu. O zaman gaz lambasının ve mum ışığının yarattığı o farklı atmosferi hatırlarım. O da ayrı bir dünyaydı. Tabii. Babanın çalışma temposuna dönersek, o da çok etkileyici. Gece yarılarına kadar. Özellikle bayram yaklaştıkça sabahlara kadar süren mesailer. Evet, yoğun tempo. Yazarın yıllar sonra kendisi iş için sabahladığında babasının o günlerini anımsayıp onunla empati kurması. Kuşaklar arasında böyle sessiz bir anlayış köprüsü kuruluyor sanki. Kesinlikle. O emeğin zorluğunu anlamak için belki de benzer bir yorgunluğu tatmak gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. O yoğun çalışma temposu sadece o babanın kişisel tercihi değil, büyük ihtimalle o dönemin küçük esnafının, zanaatkarının ayakta kalma mücadelesinin bir yansıması. Doğru. Rekabet, işleri yetiştirme telaşı, aile geçindirme sorumluluğu, hepsi o dikiş makinesinin tıkırtısında, o kömürlü ütünün buharında gizli. Ama şunu da düşünmek lazım belki, bu yoğun tempo aynı zamanda zanaatkarın ailesiyle olan ilişkisini, kendi sağlığını nasıl etkiliyordu, yazı bu kısmına değinmiyor ama. Evet, o da madalyonun diğer yüzü olabilir tabii. Haklısınız. Her hikayenin görünmeyen katmanları var. Bir de yazarın çocukluk merakını cezbeden bir detay var. Dükkanın yanındaki duvarın ardındaki gizemli bahçe ve ağaç. Evet, o ağaç meselesi. Ne ağacı olduğunu bilmiyor, sadece merak ediyor. Yıllar sonra babası Almanya'dayken büyük babasının o bahçeli evi almasıyla o sır çözülüyor. Meğer bir armut ağacıymış. Ne hoş tesadüf. Ve böylece eski dükkanlarına komşu oluyorlar. Hayatın böyle ilginç tesadüfleri, beklenmedik kavuşmaları da var işte. Babadan sonra dükkanın hikayesi bitmiyor ama Nur abi devralıyor. Evet, Nur abi var. Yazarın ortaokula başlarken ilk takım elbisesini çizgili kahverengi kumaştanmış ona diktirmesi, artık o dükkanın sadece bir gözlemcisi değil bir müşterisi olduğunu gösteriyor. Rol değişiyor. Aynen. Hatta dükkanın önünde oturup teyel sökmek onun için bir eğlenceye dönüşüyor. Mekanla kurduğu bağ farklı bir boyuta taşınıyor. O dükkan onun büyüme hikayesinin bir parçası olmaya devam ediyor yani. Ama ne yazık ki Nur abinin hikayesi hüzünlü bitiyor. O da babası gibi Almanya'nın yolunu tutuyor ve maalesef genç yaşta bir iş kazasında hayatını kaybediyor. Köye gelen o acı telgraf haberi, anılar bir anda hüzne bulanıyor. Bu gerçekten çok acı ve maalesef o dönem Almanca olarak tabir edilen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya giden binlerce, on binlerce insanın yaşadığı zorlukların, karşılaştığı risklerin de bir özeti gibi. Memleket hasreti, ağır çalışma koşulları, yabancı bir kültürde var olma mücadelesi ve bazen de böyle trajik sonlar ne yazık ki. Aydın Tiryaki'nin bu kişisel anısı aslında bir kuşağın ortak dramına da dokunuyor. Çok doğru. Peki tüm bu hikayenin kahramanı Baba Sacit Tiryaki nasıl terzi olmuş? Onun başlangıç hikayesi de bir o kadar ilginç. Evet, o nasıl başlamış? İlkokuldayken dikilen pantolonuna bir terzinin saat cebi yapmamasına içerleyip ben terzi olacağım diye karar vermesi. Küçücük bir çocuğun öfkesinin bir mesleğe, bir ömre yön vermesi ne kadar enteresan değil mi? İnanılmaz, bir saat cebi yüzünden yani. Evet, sonrası malum. Çıraklık, kalfalık ve ustalık. Anlaşılan o ki iyi de bir usta olmuş. Bu başlangıç hikayesi, hayat yolumuzu bazen ne kadar beklenmedik, ne kadar küçük görünen anların belirleyebildiğini gösteriyor gerçekten. Bir anlık bir kızgınlık, bir inat, bir karar ve bir ömür o kararın peşinden gidiyor. Aynen öyle. Ustalığa giden o klasik yolculuk, çırak, kalfa, usta zanaat geleneğinin temelini oluşturur zaten. Sabırla, emekle, gözlemleyerek öğrenme ve sonunda kendi imzasını atabilme süreci. Ve şimdi yıllar sonra Baba Sacit Tiryaki emekli, İnebolu'daki evinde bir odayı kendine küçük bir atölye yapmış, arada sırada yine iğnesini ipliğini eline alıyormuş.
Hobi olarak devam ediyor demek. Gibi. Yazarımız Aydın Tiryaki ise kendini eli iğne tutamayan oğlu olarak tanımlasa da babasının bu hikayesini kelimelere dökerek, onun fotoğraflarını çekerek aslında farklı bir mirasın taşıyıcısı oluyor. Çok güzel. Biri iğneyle kumaşa, diğeri kalemle kağıda kendi izini bırakıyor. Miras dediğimiz şey illa aynı mesleği sürdürmek değil belki de. Çok güzel bir nokta bu. Miras sadece maddi veya mesleki bir aktarım değil kesinlikle. O değerleri, o emeği, o hikayeyi anlamak, anlatmak ve gelecek nesillere taşımak da mirasın en kıymetli biçimlerinden biri bence. Hı hı. Yazar, babasının zanaatını belki devam ettiremiyor ama onun hikayesini ölümsüzleştirerek o mirası farklı bir şekilde yaşatıyor. Babanın adı Sacit Tiryaki, 1939 İnebolu İbrazkoyu doğumlu ve o dükkan şimdi yerinde bir yorgancı dükkanı varmış. Zaman işte. Mekanlar değişiyor, dönüşüyor ama anılar ve hikayeler kalıyor. Zamanın bu dönüştürücü gücü karşısında hikayelerin gücü daha da artıyor sanki. Evet, Aydın Tiryaki'nin anıları sayesinde biz de o dükkana misafir olduk. O atmosferi soluduk adeta. Bugün Aydın Tiryaki'nin bu içten ve detaylı anlatımıyla sadece bir terzi dükkanının değil, bir zanaatkarın dünyasının, bir baba-oğul ilişkisinin ve 60'lı yıllar İnebolu'sunun küçük bir panoramasını gördük aslında. Evet, çok keyifliydi. Sizinle birlikte kömürlü ütünün kokusundan, dikiş makinesinin ritmine, kumaşların dokusundan, boş makaraların çocuksu heyecanına uzandık. Bir çocuğun gözünden ustalığın nasıl göründüğünü, zamanla bu algının nasıl değiştiğini fark ettik. Hı hı. Babanın mesleğe başlama öyküsü ve oğlunun bu öyküyü kelimelerle ve objektifle yaşatması, miras kavramının ne kadar katmanlı olabileceğini bize bir kez daha gösterdi diye düşünüyorum. Bu samimi yolculuk bana şunu düşündürdü açıkçası. Çevremizde sessizce işini yapan, belki de kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin son temsilcileri olan ustaların, zanaatkarların hikayelerine ne kadar kulak veriyoruz acaba? İyi bir soru. Onların her gün tekrar ettikleri o hareketlerin ardındaki bilgi birikimini, tutkuyu, belki de bizim kendi geçmişimize, anılarımıza dokunan yönlerini ne kadar fark ediyoruz? Pek etmiyoruz galiba. Belki bir dahaki sefere ustanın elinden çıkmış bir eşyayı elinize aldığınızda veya eski bir dükkanın önünden geçerken bir an durup ardındaki o görünmez emeği ve hikayeyi düşünürsünüz. Bu çok kişisel gibi duran anılar aslında hepimizin ortak kültürel hafızasının değerli bir parçası olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Üzerine düşünmeye değer bence. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere diyelim o zaman.